Merhaba, ben Gülden. Merhaba, ben Tolga. Dünyamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere karavan camı ve karavan heki montajı hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Aslında hep beraber yapacağız. Çünkü biraz farklı bir düzenlemeyle gidecek bu video. O zaman başlayalım. Hadi montaja. Hadi montaja. Evet. Neden acil çıkış aldık? Şundan dolayı aldık. Biz aracımızın üzerine yapacağımız terası dışarıdan merdivenle ulaşım yapmak istemiyoruz. Aracın yanında değilken aracın dış merdiveninden çatıya tırmanabilirler. Biz bunu istemedik. Ya da çoluk çocuk tırmanırken düşüp kendine de zarar verebilir. Biz bu yüzden dış merdiveni istemedik. O yüzden içeriden merdiven yapma düşüncesi doğdu. Bu yüzden de acil durum çıkışı aldık. 52'ye 83 santim en büyük boy acil çıkış bu. Genelde otobüslerde kullanıyorlar bunu. Şimdi acil çıkış için şu kısım tavana gelecek olan kısım. Burayı silikonlayacağız, tavana yapıştıracağız. Ama biz genelde böyle yapıyorlar. Sadece silikon basıyorlar. Bazı ustalar buna çivi atıyor dışarıdan. Çivi attığı zaman tavanda deliyor. Doğal olarak araç bir yıl sonra belki ya da 2 yıl sonra oralardan su almaya başlıyor. Tavan ikisiyle ilgili en çok şikayet edilen konu bu. Evet, evet. Yani tavanı delik açmayın arkadaşlar. Tavanı delik açmadan nasıl çözebiliyorsanız o şekilde yapmayı deneyin. Hani en son çareniz olsun tavana delik açmak. Çünkü araç hareketli bir araç, devamlı sarsıntı olacak. Bir yerden sonra o silikonlardan kurtuluyor ve su illaki sızıyor. Bunu bir de kar kış olduğunu düşünün. Kar suyu her yere sızabildiği için oradan mutlaka su alma tehlikesiyle baş başa kalacaksınız. O yüzden bunu kesinlikle yapmayın. Yani tavana delik açmadan çözebiliyorsanız çözün. En son çareniz olsun o tavana delik açmak. Biz de dediğim gibi bunun kenarlarını silikonla tavana yapıştırdıktan sonra bu çerçeve kısmını aracın iç kısmından tabi bunlar sabitlenecek daha sonrasında şu bölgelerden tahtalara sabitleyeceğiz. Çünkü bu tür acil çıkış aynı zamanda havalandırma olarak da kullanılıyor bunlar. Yukarı doğru ittirdiğiniz zaman ciddi bir güç sarf etmeniz gerekiyor. Şuradan mekanizmayı çekersem şu mekanizmaların yukarı doğru açılması için ciddi güç sarf etmeniz gerekiyor. O da silikonu zamanla hasar verecek diye tahmin ediyoruz. Tabi bildiğimizden de değil açıkçası. Sadece tahmin yürüterek mantık çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden oradaki baskıyı minimuma indirmek için şu kısımlardan tahtalara vidalayacağız bunu. Tahtalara vidaladığımız için yukarı doğru kaldırdığımızda bunu havalandırma açısından kullanmak için baskıyı silikonlardan alıp tahtalar direkt saja yayacak. Daha sonra bunun şöyle bir çerçevesi de var. Aracın tavan yalıtımı, lambiri kaplaması ve diğer her şey bittikten sonra bunu da şu şekilde yaptığımızda o da tamamen kapanmış olacak. Hazır Hatta vida burada delikleri kendi de hazır var. vida delikleri de var. Buradan da attığımız zaman bu da sabitlenmiş olacak orada. Evet, acil çıkışımızın karkası hazırladık. Sıra kesim aşamasında. Kesim için öncelikle karkası kullanarak da ölçüyü belirleyebilirsiniz ya da camın kendisini kullanarak da ölçüyü belirleyebilirsiniz. Ben camın kendisini kullandım burada. Organın matkaplı imtihanı. Evet, biraz da buraya genişletelim. Artık geri dönüş yok bebeğim. Hadi devam et. Şimdi çatıya. O kadar mı? Öbür köşeleri belirlemeyecek mi? Hayır. İki Yukarıda tane belirleyeceğim. noktadan belli olacak mı onun yeri? Evet. Çünkü bu iki nokta buradaki ovallerin noktaları. Başlangıç yerdeki düzün geri kalanı. Peki. Yukarıda böyle fıyık diye çözeceğim ben onu.
O zaman peki. Işığa doğru kaybol. Neden 2 tane deldiğimi de açıklayayım orada. O 2 tane delik benim kılavuzum. Yukarıda terasın diğer malzemesini, hekinin diğer malzemesini koyup onları kullanarak, kılavuzları kullanarak yukarıdan çizdim. Ona istinaden de etrafı kesiyorum. Bu tarz kesimler yaparken de kağıt bantla etrafı iyicene sarın ki dekupaj çizmesin oraları. Bir de daha az hasar veriyor kesilen yere bıçak kağıt bant olduğu zaman. Daha düz bir kesik oluşuyor orada. Evet. Sarsıntıyı da azaltıyor. Merhaba. Merhaba. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Gökyüzü çok beyaz. Çok mu beyaz? Çok beyaz. Benim kadar beyaz mı? Bakayım. Değil. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yağmur yağmadan üstünü kapatmamız lazım. Şu kenarlarını zımpara yapacak mısın? Yapacağım. O zaman Yapacağız. Pas yapmasın diye zımpara yapmamız lazım. zımpara şeylerini, sonra tineri. Şimdi şuraları hızlıca tık tık. Bence artık buradan içeri girebilirsin. Bu Bence- arada üstünde durduğun yer var ya, şahane esniyor. Boş ya oranın altı. Çok zıplama bence. Düşebilir miyim buradan? Düşemezsin de tavanı çökertebilirsin gibi kısmen. Evet. Evet. Çarpı mı getireyim? Törpünü getir bana bir. Hemen Tamam, getireyim şuraların çarpı. biraz şeylerini aldırayım. Al. Ver. Sana kamera vereyim. Ondan sonra oradan bir tane de sprey boya getirirsen ve hiç fark etmez. Tavan Çünkü kenarlara ikimizin- böyle pıt 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 yapacağız. İlk anı. Merhaba. İlk defa yuvaya oturuyor mu oturmuyor mu? Oturmuyormuş gibi gözükse de Yo, hiç sıkıntı yok. biraz haşin davranınca oturuyor. Evet, niye toplanıyoruz anlatmak ister misin? Aklımız yetiyor. Yağmur. Belki dedik yağmaz. Ama camı kestiğimiz gibi yağmur yağmaya başladı. Evet. Sabah yüksekti hava ama Mesela hava durumu diyor ki 2'den sonra yağmur yok. Saat kaç bilmiyorum ama bence 2. o zaman hadi toparlanalım. Böyle bırakıp kapatacak mıyız? Bu arada tüm yapım aşaması boyunca yağmurla boğuştuk. Bu videodan sonra göreceğiniz her videoda yağmurla savaşımız var. Aynen öyle. Şimdi yukarıdan hekiyi indirdik aşağıya. Alt karkası, şu anda gördüğünüz video, alt karkası oraya sabitledik biz Dyson yardımıyla. Üstten de sıktık, hekinin altına da sıktık ilk başta. Tabii zaten o karkası öncelikle oraya sabitledik ki sonrasında heki üzerine gelecek. Şimdi birazdan ben yukarıdan hekiyi aşağıya indireceğim. Bu dikmesine koyduğumuz tahtalar da alttan yukarı baskı yapsın diye. Hani iyicene sıkışsın. Şimdi yukarıdan da ben hekinin etrafını da bolca silikonladım. Şimdi o da aşağıya doğru indi. Hem alttan yukarı doğru bir baskı var. Şimdi bir de aklımıza bir fikir geldi. Oradan iplerle yaptığımız, Evet. şimdi onu da göreceksiniz. Yukarıdan da hekiyi aşağıya doğru çektirdik. Bunu farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Yukarıdan mesela üstüne ağırlık koyarsınız. Bize kolay geldi. Malzeme de vardı Parke yanımızda. taşları vardı. Parke taşlarını poşetlere doldurduk. Ağırlık yapsın, aşağıya çeksin diye. Aynen. Onları da sıkıştırdık. Tost gibi oldu. Yani her iki taraftan da basınç var. Onların kuruması bittikten sonra da biz her ihtimale karşı etrafına bir sıra daha Dyson çektik. Bol bol. Yani bu tavan ekisinde bol bol Dyson kullanın. Yararı var, zararı yok. Evet, en çok su alabilecek yer orası çünkü. Evet. Sonra artık camlara Ve- geçtik. Camlar, yan camlar. Evet, çok tedirgin. Yukarısını keserken bu kadar tedirgin değildim. Evet. 5 kere ölçün, bir defa kesin ve özellikle aracın içindeki kurulumunuzu
kartonlarla mutlaka yapın arkadaşlar. Evet, camların yeri açısından Çok kartonlarda önemli. çok yararlandık biz burada. Çok Ölçü çok önemli. yüksekliklerini doğru almak lazım ki sonradan işte içerisini değiştirmeniz gerekebilir komple. Yani cam doğru yerde olmazsa ya da Tabii. saçma sapan bir görüntü oluşur. Camın yarısından bir dolap başlayabilir. Var örnekleri. Aynen öyle. Benim kabullenebileceğim bir şey olmadığı için. O yüzden özellikle bol bol dikkatle kestik. Evet. Çok da keyif aldık aslında. Yani bilmiyorum, hani bu yapım aşamasında ben çok keyif aldım. Evet, her anı ayrı keyifliydi. Aynen öyle. Çok aşırı böyle stres olduğumuz bir yer olmadı. İlerleyen zamanda göreceksiniz. bir yerlerde takıldık sadece ama onun Evet. dışında hep çok keyifli çalıştık. Hep Ya. fazla dikkatli olmaya çalıştık ki problem yaşamayalım. Tekrar düşündük. Hatta şöyle, o ölçüp biçmenin haricinde o düşünme aşamaları zaten asıl şeydi böyle. Hani Aynen. 10 dakika sürecek bir iş belki ama 2 gün üstünde düşündük neredeyse. Hani ya şöyle olursa nasıl olur, böyle olursa nasıl olur. Aman yanlışlık olmasın diye. Yani şunu mutlaka yapın. Vaktinizin büyük bir çoğunluğunu plan ve projeye harcayın. Plan ve projeye harcayın ki bir şeyleri yaparken bir sonraki adımda düşünün. Şimdi camı oraya keseceksiniz ama o camın altında ne olacak, yanında ne olacak, bunları hep düşünün. Mesela camı kestik, ben getirdim ve çat diye oturdu. Evet. Yani Yani planlı projeli gidince bir problem yaşamıyorsun. aynen öyle. Ya ufak kesseniz de problem değil ama geniş kestiğiniz zaman işte o zaman sıkıntı olur. Aynen öyle. Yani mesela sacı kestiniz, aracın sacını, heki için de geçerli, yan cam için de geçerli bu. Zımparalayın, tinerle temizleyin ve sonra Dyson sıkın. Çünkü boyalar zamanla Dyson'ı salmasına sebep olabiliyormuş. En iyi püf noktası, bunu öğrenmiş olduk burada. Evet. Çok daha sağlam yapıştı. Ve bizim yan camlarımızda kullandığımız Antalyalı bir abimizden aldık camları. Kendisi Evet. imal ediyordu. O camlar için karkas yaptık. Aynı tavan ekisinde yaptığımız gibi. Şu anda gördüğünüz görseldeki karkası öncelikle cama sabitledik. Sonra o karkas ne işimize yarıyor? Üstüne sinekliği koyduğumuzda direkt o karkasın tahtalarına vidalıyoruz. Böylelikle bir sonraki adım için hazırlığımızı da yapmış oluyoruz orada. Aynı zamanda duvarlara destek ayağı oluyor onlar içeride. Tabii. Ne kadar kolay kesmişim. Evet, izlerken çok hızlı ve çok kolay Evet, oluyor. vallahi çok keyif alıyorum. Bu arada burada bir yardımcımız var. Evet. Videoda bizden farklı göreceğiniz tek kişi herhalde şimdiye kadar. Eren Burç, benim oğlum. Cam montajı için bize yardıma geldi ama daha çok video çekimiyle ilgilendi. Ve oturmakla. Evet, Yok yok, çok yardım oldu ya. çok güzel videolar çekti bize. Evet, çekimlerin birçoğunu Zımpara yaptı, tabii zımpara yaptı, boya yaptı, astar yaptı. boya yaptı, boş boya kutularını havaya fırlatıp üstümüze döktü. Çok keyifliydi. Camları da biz Dyson'ladık. Vida kullanmadık. Cam montajlarının hiçbirinde herhangi bir vidalama kullanmadık. Çünkü o vidalar zamanla su almasına sebep oluyor. Evet. Bu arada Dyson'ları çekerken, yani o mastik kısmını oluştururken çok dikkat etmedik. Fark etmişsinizdir videolarda, böyle alacalı bulacalı, dalgalı falan. Çünkü biz onu nasıl olsa arabayı boyayacağız, beyaz renk bırakmayacağız diye sonrasında boya öncesi temizlik yaparken nasıl olsa onları temizleriz diye çok da özenmedik yani onu Aynen çekerken. Aynen öyle. Şu anda Zımpara savaşları Ya. şu videodan sonra başlıyor. Biz her şeyi o kadar çok zımparaladık ki çok seçenek şey yaptık. Ne derler ona? Çok alternatif denedik. Elle denedik, tahtaya sardık denedik. Şarjlı vidalamaya taktık denedik falan, olmuyor. En güzeli elle oluyor. En düzü, en pürüzsüzü. aynen öyle. Daha çok içimize sindi o şekilde. Mesela biraz önceki görsellerde yaptığımızda sinekliklerin çerçeveleri, onlar için de ayrı çerçeve yaptık. O da görsel olarak daha güzel durmasını Tabii, sağlıyor açıkçası. sadece Biz öyle sineklik- hoşumuza gitti. Sadece sineklik içeride gözükmesin. Üstünde yine o ahşap görsel olsun diye ekstra bir iç çerçeve diyelim ona. Ben kalite kontrol uzmanı olarak Evet, ben düz olsun diye uğraştım bayağı orada. Bir hafif eğim vardı. benim Tolga- yaptığımı beğenmedi hanımefendi. Tolga da arkadan gizli gizli gelmiş, kontrol etmiş, böyle mimikler yapmış falan. Sonra benim gördüğümü anlayınca kaçtı gitti. Bahsettiğimiz çerçeve bu. Evet. İçte de hem dekor olarak hoş duruyor.
Hem de çerçeveyi gizlemiş oluyor arka tarafa. Evet. Konuyla alakalı olarak aklınıza takılan herhangi bir şey, merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda bize yazabilirsiniz. Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Mesaj atın. Bildiğimiz kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırız. Size bahsettiğimiz o görsel de şu anda ekranda gördüğünüz görsel. Biz buna niye tahtalarla gerdirmişiz ki? Hafif bombe vardı galiba orada, yapışsın iyice diye. Arkasına sıktık ya. Ha doğru. Yine Dyson, yine şey Biz her yere Dyson sıktık. yok tutsun yok diye, ne bunda olur ne tutkal olmaz. kullandık. Vidalar vardı üzerinde yine ama garantici olmak için nasıl olsa bekleyecekti bir gün yine. Tabii. O yüzden onlarla destek ayağı yaptık tekrar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine videolarda görüşürüz. Tam hoşçakalın diyordum. Hoşçakalın ama bundan sonraki videomuz Bundan sonraki videomuz ne olacak bilmiyorum ki. ben de bilmiyorum. Yılbaşında Uludağ'dayız. Evet. Bundan Ya- sonraki videomuz Uludağ olabilir. Şöyle normalde sırayla gidiyorduk. Bir gezi videosu, bir yapım videosu ama Evet. şimdi gezi videosu ilk bir ayı paylaştık ama bundan sonraki gezi videosu nereyi paylaşalım çok kararsızız. Ama artık günümüzden de paylaşım yapalım istiyoruz. O yüzden yılbaşı videosu paylaşabiliriz önümüzdeki hafta. Yılbaşı bir karla tanışalım artık ya sezon itibariyle. Vaktinizi Yorumlarda ayırdınız. buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir şeyi mutlaka sorun. Bilgimiz dahilince yardımcı olmaya çalışırız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.